Dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi hissemizle ilgili konuşacağız. Gold koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketimizi beraber inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce SPK'nın bildirisine bir bakalım. Burada yer alan bilgi, yatırım, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sizler de yatırım kararı almadan önce mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın arkadaşlar. Şimdi dostlar, Göltaş Çimento'nun öncelikle bir internet sitesine bakıyoruz ve birkaç sunum başlıklı görsel bizi karşılıyor. Dünün, bugünün ve yarının kurucu gücüyle alakalı, çevreye saygı duyduklarını, ülkemizde bir ilk başlığıyla arkadaşlar. Gerçi Göltaş Çimento 100 asırlık yani bir asırlık 100 yıllık bir şirket, hemen hemen 99. yıllık kurumsal yapıdan bahsetmişler ve kalite odaklılıklarından bahsetmişler. Şimdi şirketimiz kısmına baktığımızda dostlar, kuruluş Göltaş Çimento 2000 ortak iştirakiyle 1969 yılında Türkiye'de 600 bin ton bölü yıl kapasiteli ilk özel sektör çimento fabrikalarından birisi olarak Isparta, Burdur, Antalya ve Denizli yörelerinin çimento ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş. Göltaş Çimento'nun ana faaliyet konusu ileri teknoloji ve tam otomasyon sistemlerini kullanarak klinker çimento, hazır beton üretmekmiş arkadaşlar. Ürünler yurt içi ve yurt dışı piyasalarında satışa da sunuluyormuş. Baktığımızda 2019 yılı itibariyle klinker üretim kapasitesi 3 milyon 150 bin ton. Yıllık çimento üretim kapasitesi ise 5 milyon 68 bin ton. Göltaş Çimento Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde de yer almakta. Şirket Sermaye Prensesi Kurulu'nun 1 Aralık 1994 ve 1227 sayılı izniyle de Borsa İstanbul'da işlem görmekte. Ürünlerine tekrar değinecek olursak Göltaş Çimento, çimentonun ham maddesi olan klinker ve son ürün olan Portland çimento, Portland kompoze çimento, puzolenik çimento ve sülfata dayanıklı çimento üretmekte arkadaşlar. İhracat yaptığı 43 tane ülke var arkadaşlar. Bunlara klinker ihracatı yapmış ve yapmaya da devam ediyor. Harita üzerinde kırmızıyla bu ülkeler belirtilmiş. Göltaş Çimento bünyesinde alt işveren dahil 650 personelde çalışmaktaymış arkadaşlar. Faaliyetlerinden bahsettik. Bağlı kuruluşlarına baktığımızda arkadaşlar Göltaş Hazır Beton, Göltaş Enerji, ortaklarda Orma'yı görüyoruz. Orman ürünlerini. Bu da zaten Borsa İstanbul'da kote olan şirketimizden birisi. Elmasu AŞ'yi, Elmataş AŞ'yi görüyoruz arkadaşlar. Bunları tabii ki tek tek inceleyebilirsiniz. Üretim üniteleri kapasitelerinden bahsetmişler. Döner fırınlardan ellerindeki yani tesisin kapasitesinden ve enerji üretim santrallerinden, dönüşümlerinden her şeyden burada bahsetmişler. Ve bizlere tanıtım filmi de sunmuşlar burada. Tabii ki galeri tarafında da görsellerle arkadaşlar şirketi iyi bir şekilde bizlere tanıtmışlar. Göltaş Çimento internet sitesi. Şimdi hemen Fintables tarafına geçtiğimizde arkadaşlar özet rapor kısmına bakıyoruz. 1,3 milyarlık bir öz kaynak var. Net borcunda bir azalma görüyoruz. Finansal borcunda da bir miktar azalma görüyoruz. Duran ve dönem varlıkları yatay diyebiliriz. Net dönem karında ciddi bir artış. FAV öğünde güzel bir artış. Yine esas faaliyet karı ve brüt karlarda da güzel bir artış görüyoruz. Şimdi sektördeki diğer şirketlerle kıyaslarsak taş toprak çimento sektöründe olduğunu görüyoruz. Görtaş Çimento'nun. Arkadaşlar 3,58 PG ve 1,82 PDDL ile fiyatlandığını, FAV önünde 5,13 olduğunu, sektör ortalamasına göre bu rakamların gayet makul ve uygun olduğunu söyleyebiliriz. Sermaye artırım ve temettü tarafına geçtiğimizde dostlar dedik ki 1,3 milyarlık bir öz kaynağı var ama baktığımızda 18 milyon liralık bir sermayesi var. En son bunu da 2018 yılında arttırmış 18 milyon liraya. Düzenli temettü ödeyen bir şirket. Temettü tarafında da arkadaşlar baktığımızda tarih belirtilmemiş, dağıtılmamış ama 3 lira 15 kuruşluk net bir temettü verme kararı almış şirket. Temettü tarafı da yatırımcılarına şimdiden hayırlı olsun diyelim. Teknik tarafına bakarsak neler söyleyebiliriz? Şimdi dostlar, her zaman olduğu gibi hissemizde ne yapıyoruz? Uzun vade grafiği, haftalık grafiği bir açtık öncelikle. Haftalık grafikte gördüğünüz gibi şurada bir trendin başlangıcı oluşturduğu bir tepe var. 2007 Eylül ayında, daha sonraki teması burada 2011 yılında gelmiş. Yani 4 yıl sonra gelmiş ve buradan oluşturduğu tepeyi arkadaşlar ikili teması baz alarak çizdiğimizde şuradaki tepe noktasını görebiliyoruz. Bunu genelde böyle tepe noktalarını çizerken tam böyle ucuna tutturmaya çalışırken mıknatıs koyun. Ondan sonra çizgiyi uzatın deyin. Burada zaten trendin üst kanalının 183 seviyesinde
temas edeceğini otomatikman bize TradingView çizmiş oluyor. Yani tepe noktasından dönmüş oluyoruz. Şurada oluşturduğu 2011'de bir tepe vardı. Bu tepeyi de arkadaşlar burada yine arada bir tepe oluşturarak 2021 yılında Şubat ayında bir temas var. Buradan da yine üst kanal direncimizi çizerek arkadaşlar burada da hafif yükselen bir band oluşturabiliyoruz. Bu bandın önemini de daha böyle grafiğimizi yakınlaştırdığımızda şuradaki destek seviyelerinin bu bantta çok iyi çalıştığını görebiliyoruz. Bakın şurada güzel bir destek seviyesinde çalışma var. Yani bu aradaki bizim çizmiş olduğumuz şu üst kanal direncimiz hissemizi hep tutmayı başarmış. Burada uzun zaman görünümünde bir yükselen trend çizeceksek bu trendin dip seviyesi burada gördüğünüz 2020 yılı. Daha sonra arkadaşlar şurada güzel bir temasımız, hatta trendin dibini sıyırmışız burada. Ne zaman? 2022 yılında. Ardından da buradaki trendin dibini sıyırdıktan sonra güzel bir yükselişle birlikte yukarıya doğru yaklaşık %469'luk bir getiri elde edilmiş hissede arkadaşlar. Burada oluşturduğu tabii yeni bir kanal da var. Bunu da çizebiliriz. Şuradan şöyle gördüğünüz gibi bakın yatayda. Hafif yükselen de olmasına rağmen bunu da böyle çizebilirsiniz. Burada bir kanal oluşumu da tabii ki görebilirsiniz. Yani çizimlerde bakış açısı size kalmış. Artık zamanla bu bakış açınız zaten oturacak. Burada kanal içinde hareket ettiğini de görebiliyorsunuz. Bakın şöyle şu şekilde. Yavaş yavaş gözleriniz bunlara hep aşina olacak. Şimdi birazcık yakın zaman dilimine gelelim ve neler söyleyebiliriz. Günlük grafikteyiz artık. Günlük grafikte dostlar şu çizgimizin rengini değiştireceğim. Bu çizgi bize az önce bahsettiğimiz sürekli fiyatı tutan çizgi. Bakın burada mesela kırılım zor olmuş. Güzel bir ivme kazanmış. Yine burada güzel bir destek, güzel bir destek daha ve şurada çok güzel bir destek daha olarak çalışmış. Biz de grafiğimizi burada alıp kovalayanlar, yani teknik olarak sürekli takip eden dostlar buradan alıp yukarı yönlü bir kar marjı hedefiyle al sat yapmış olabilirler. Ellerinde tutmuş olabilirler ama şu desteğimizin şu an için çok düzgün ve çok nizami çalıştığını söyleyebiliriz. Güçlü bir destek konumunda şu an bizler için. Yani bu ne demek? Bu mavi çizginin altına düştüğünde benim için stop seviyesi demek. Çünkü çok etkin bir şekilde bu desteğimiz çalışıyor. Şimdi bize ne lazımdı? Bir düşen trend lazımdı. En yükseldiği yerden fiyatın arkadaşlar aşağıya doğru trendimizi çiziyoruz. Tabii ki bunu şuradan şöyle daha çok temasta sağlayabilirsiniz. Hani neden ben bunu ikinci çizgiden çizdim? Çünkü buradaki düşen trend kırılmış ve kendine yeni bir trend belirlemiş. O yüzden bu aradaki major trendi almak istedim ben. Ve burasını arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şuraya hemen teması sağlayalım. Evet, burasını güzel bir gap boşluğuyla geçmiş aslında. Bakın şurada güzel bir gap boşluğumuz var. Güzel bir gap boşluğuyla buradaki düşen kırılımını hissemiz gerçekleştirmiş. Şimdi neler söyleyebiliriz? Arkadaşlar tekrar bir yükselen trend çizecekseniz bu şekilde alabilirsiniz. Ama eğer buradan fiyat geri gelecekse öncelikle gelmesi gereken yer gap boşluğu. Bunu zaten genelde gap boşluklarıyla takip ediyoruz. Fakat fiyatımızdaki şu an yukarı yönlü yükselen trend ivmesi gayet güçlü ve güzel nizami bir şekilde duruyor. Yatayda tabii ki geçmiş olduğu destekler var. Bakın şuralarda. Bu destek seviyelerinin yukarı yönlü kırılması ilk etapta da önemli tabii ki. Bunun rengini, çizgiyi kalınlaştırdık. Şurada yataydaki 124 lira 60 kuruş seviyemizde bizim desteğimiz. Şimdi artık kafayı yukarı kaldırmış dedik. Yukarıya kaldırdığında önemli yatay direnç seviyelerine bakalım bizler. Yatay direnç seviyelerini kademeli olarak işaretleyelim ve ondan sonra hissemizle ilgili genel bir toparlamayla kapanış yapalım. Şimdi dostlar, yatay dirençlerimizi çizdik. Fiyatımız dedik ki düşen kırılımını gaplı bir şekilde yukarı geçmeyi başarmış ve geçmeyi başardıktan sonra yavaş yavaş dirençlerinde yukarı yönlü kırmayı başarmış. Yatayda kırdığı ilk direnç 124.60 kuruş seviyesi. Şu andaki ilk direnci arkadaşlar hemen şuraya fiyat etiketiyle belirtelim. 140.2 kuruş, yani 140.20 kuruş seviyesi arkadaşlar. Bir üstteki yatay direncimiz ise şurada karşımıza çıkan 156,5 seviyesi ve onun üstünde bizim bu çizgimiz nereden geliyor diyeceksiniz. Bu çizgimiz de arkadaşlar, bunu kalınlaştırıp kırmızı yapıyorum. Hani bizim trendimizin başındaki tepe noktamıza temas eden çizgimiz vardı ya en başta, videonun başında, haftalıkta. Bu çizgimiz o çizgimiz. Bu fiyat gün ilerledikçe burada kendine hedef belirleyecek. Bu da ortalama dostlar 185-190 bandına temas edecek gibi duruyor. O yüzden 185-195 bandı arası diyelim. Çünkü fiyatın şöyle tavan serisiyle kalkmasını beklemiyoruz. Hafif burada yataya bağlayıp kademeli olarak kalkabilir. O yüzden bu gün geçtikçe yukarıya doğru günle birlikte trend de yukarıya kaydığı için arkadaşlar fiyat da yukarı doğru yükselir. Tabii ki bu yükseliş biraz daha
190 bandını kırdıktan sonra bakın şurada hani arada biz bir şey çizmiştik ya, burada bir kanal oluşumumuz var demiştik. Şurada da bir araya kanal çizmiştik. Bu siyah çizgimizde o kanal. Yukarı yönlü 192 geçildiği sürece bu aradaki kanalı yukarı doldurması için bu sefer hedefimiz 230 lira civarları olur dostlar. 190'ı geçtikten sonra 230-240 arası bir seviyeye kadar hedef olarak kovalayabiliriz. Peki bu sırayla dirençleri geçtikten sonra ne olur? Dostlar, düşen kırılımından mal almış birisi olursa ya da bu videoyu izledikten sonra mal alacak birisi olursa alttaki destekleri kısa vadeli stop olarak kovalayabilir. Çünkü baktığınız zaman benim fiyatta giriş yapacağım seviyelerde değil. İlk etaptaki hedefime doğru %3,5'luk, ikinci hedefime doğru %15 arkadaşlar. Üçüncü hedef %42 ve yukarı yönlü hedefimiz geldiğinde ise %75'lik bir getirir. Neden benim şu an girebileceğim pozisyonda değil dedim. Arkadaşlar, şurasını dip belirlediğimiz seviyeden yaklaşık olarak %30'luk bir yükseliş sergilemiş. O yüzden ben ya trend dibinden ya yeni düşen kırılımı yapmış, biraz da bunu hacim desteklerse o tarz hisselere girmeyi daha çok seviyorum. Daha güvenli bölgeden alım yapıyorum diyebilirim. Baktığımızda dip seviyesinden %30 uzak, zirvede %40'lık bir ilk kanal direncine doğru bir hedef var. O yüzden fiyat ortada dedim. Güçlü bir şirket, güzel bir şirket, yatırımcısını üzmemiş bir şirket. Neden bunu söylüyorum? Bakın, aylık grafiğe geri dönüyorum. Aslında trendin dibinde yakalayan yatırımcılar için 2000 yılından beri elde tutanlar, mesela 3 yıldır elde tutan yatırımcılar zaten çok güzel kazançlar elde etmiş. %1500'lük bir getiri sağlamış ve temettüsünü de ödemeye çalışmış şirket düzenli olarak. Bu sene bu yılki temettü fiyatına edenine göre biraz iyi bir temettü. 3,5 lira civarları. Tabii ki bu seviyelerden tutanlar var mı? Bilemiyorum. Hisseyi takip edip de tutabilen dostlar da olabilir. Haftalıkta gördüğünüz gibi Eras'a iyi yerden dönmüş. MACD kesişimini güzel vermiş. O yüzden hani lafı çok uzatmayacağım. Kısa zamanda bizim 230 bandındaki ve 192 bandındaki hedefimiz bu şirkette gelebilir. Genelde bu tarz şirketler az kişiler tarafından takip edilip güzel kazançlar elde ettiren şirketler. Genelde de zaten bu tarz hisselerin yatırımcıları hissenin ne yapabileceğini bilen yatırımcılar arkadaşlar. Şimdilik hissemizde teknik görünümümüz bu şekilde. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar tarafından sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenip arkadaşlarınıza bizleri tavsiye etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere.